Kocanın İslam'da, demek zorundayım değil mi? İslam'da evlendikten sonra kadın koca hakkı kadının kendi anne babasının hakkının Yani daha üzdüm bayağı. Anne babamı üzdüm o konu. Yani ama eşimi koca eşin izin ver. Bundan sana hiçbir beddua gelmez. İnşallah. Ben bazen düşünüyorum acaba Kesinlikle. annem O hani konuda evlatlarını da bakın, göresin mi dedi de yani bu sıkıntıları çekiyor. bu konularda ben size bir hadis-i şerif söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir sahabi sefere giderken karısına emrediyor. Diyor ki ben gelinceye kadar işte sefere veya bir yere gidiyor. Ben gelinceye kadar evden dışarıya çıkmayacaksın. Sonra gidiyor. Kadının babası hasta oluyor. Babası hasta olunca kocasının da emri var ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber göndermiş. Diyor ki işte ya Resulallah kocam bana böyle emretti. Ben ne yapayım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyor. Kocasına itaat etsin diyor. Hasta olan babasına bakmaya göndertmiyor. Daha sonra babası vefat ediyor o hastalıkla. Cenazesine gitmek için veya kaldırmak için artık her neyse tekrar izin istiyor, haber gönderiyor. Diyor ki kocasına itaat etsin. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona haber gönderiyor. Diyor ki söyleyin o kadına diyor Allah onun günahkar olan babasını onun kocasına itaati nedeniyle affetti diyor. Çok enteresan. Burada mesela bazı diyanetçilerin böyle yanlış verdiği bir fetva var. Kadın evlendikten sonra Allah'tan ve Resulünden sonraki onun üzerindeki en büyük hak sahibi itaatle mükellef olduğu kocadır. Kocadan sonra kocanın anne babasıdır. Sonra kendi anne babası gelir. Bazıları işte kaynanaya kayınvalideye bakmak zorunda değilsin falan filan. Kesinlikle. 4 atanın hakkı birdir. Hak olarak ama itaat sırası farklıdır. İtaat sırasında kendi kocası, kocasından sonra kocasının anne babasına itaat etmek zorundadır. Bakmadığı zaman yaptığı beddua kaynananın ya da kayınpederin anında kabul olan 4 duadandır.